Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün satın aldığımız HP marka laptopun sıfırdan kutu açılımını yapacağız. Sonrasında detaylı bir şekilde Windows 11 yüklemesini yapacağız. Ve bundan sonra da ekranda sorun var mı yok mu diye ekrana bir ölü piksel testi yapacağız. Bu arada laptopun modeli HP Victus 16. 16 inç ekrana sahip bir laptop. Bildiğiniz gibi yeni laptopların çoğunda artık işletim sistemi bulunmuyor. Bunun yerine FreeDOS olarak satılıyor. Dolayısıyla bu laptopun içerisinde de herhangi bir işletim sistemi yok. Kendimiz yüklemeliyiz. Muhtemelen maliyetlerden dolayı boş olarak satıyorlar laptopları. Çünkü işletim sistemi içine koydukları zaman fiyatı da üstüne ekliyorlar. Sıfırdan içerisine bir Windows kurulumu yapmamız gerekecek. Bu da çok kafa karıştıran bir durum yeni satın alan insanlar için. Nasıl yükleyeceğim, nasıl yapacağım? İşte bununla ilgili bir video hazırlamak istedim. Hem bu ürünün sıfırdan kutu açılımını yapmak hem de sıfırdan bir Windows nasıl yüklenir onu göstermek istedim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce destek için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok makbule geçer. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler, iyi seyirler. Arkadaşlar şimdi hep beraber kutu açılımını yapalım. Bu arada ürünü Trendyol'dan aldım. 2 günde elime ulaştı çok hızlı bir şekilde. Bu noktada Trendyol'a teşekkür ediyoruz. İçinden çıkartmaya çalışacağım çekip. Gelmedi. O zaman direkt laptop kutusunu kat kat sarmışlar. Birkaç kat. Ekstradan bir kutunun içine vesaire konulmamış ama herhangi bir sorun gözükmüyor. Faturası çıktı. Evet. Burada garanti belgesi var. Bakalım toptancı bayi demiş. Penta Teknoloji ürünleri. Üretici veya ithalatçı firmanın adı. HP bilgisayar ve baskı teknolojileri. Garantisi 2 yıl. Şöyle kutuyu bir inceleyelim. Siyah bir kutusu var. Bu şekilde. Şurada güzel bir Victus logosu ve yazısı var. HP. Şu bant sanırım garanti bandı. Açılmamış olarak gözüküyor. Bu şekilde çizgili bir bant var burada. Ürünün özelliklerini kutunun üzerinde görebilecek miyiz? Ona bir bakalım. Tam şurada. Görebiliyor musunuz? Victus by HP Gaming Laptop. AMD Ryzen 7 7840 HS işlemcisi. Gayet iyi bir işlemci. 1 TB SSD var içerisinde. FreeDOS, yani içerisinde Windows yüklü değil. 83 Watt demiş. Muhtemelen bataryadan bahsediyor. 6 hücreli 83 Watt batarya. 32 GB DDR5 RAM var içerisinde. Ekran özelliklerinden bahsetmiş. 16.1 inç IPS LED ekran. 300 nit 144 Hz. BO ses sistemi var içerisinde ve Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB. En önemli parçalardan birisi de bu. Özellikleri bu şekilde kutunun üzerinde. Şimdi ürünü bir çıkartalım. Ekranda güzelce gözüküyor. Tamamdır. Haydi bismillah. Bu laptopu alırken ki asıl amacım oyun oynamak değildi. Daha çok böyle video hazırlama programlarını kullanmak olsun. Çeşitli programları kullanmak için, ağır programları kullanmak için aldım. Ama aynı anda oyunda oynayabiliyorsunuz. O noktada güzel. Şöyle içi bu şekilde açıldı. Aşama aşama göstereceğim. Şuradan şöyle bir kutu içerisinde. İki taraf açık kutu. Şarj aleti çıkıyor. Kablolar birebir bu şekilde. Daha önce açılmış bir kutu mu diye bakıyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı diye ama daha önce açılmış bir kutuya benzemiyor. Şimdi laptopu çıkartalım. Laptop içinde küçük kaldı. Evet.
Böyle bir kapalı zarfta bir evrak var burada. Onu kenara koyacağım. Şöyle bir broşür. Onu da kenara koyduk. Böyle bir koruma yapmışlar. Biraz karton, bildiğiniz yumurta koyulan kartonlara benziyor. Yani yumuşak bayağı bir. Dokunduğunuz zaman çok sert değil. Şu şekilde açılıyor. Kitap gibi. Laptop burada. 16 inç ama bayağı gözüme de küçük geldi biraz aslında. Biraz ekranı indirelim şöyle. Evet. Şu malzemeleri bir alayım aşağıya. Sonra devam edelim. Arkadaşlar şimdi laptopun kasasına şöyle bir göz atalım. Şurada çok güzel bir Victus'un V'si var. Aynalı. Ve hemen dokunduğumda izi çıktı. Buralarda iz çıkmıyor ama tabii bu aynalı kısma dokunduğunuzda tabii ki iz çıkıyor. Şurada güzel bir Victus yazısı var. Şurasında gözüküyor mu? Bunun dizaynını yapan kişinin burada bir imzası var. Bu kasanın dizaynını yapan. Ve şu kısımda fan var. Şöyle boyluca fan çıkışları mevcut. Biraz böyle spor arabaların arka kısmına benzettim bu kısmı. Bayağı hoşuma gitti bu tasarım. Şimdi şu tarafa bakalım. Burada bir HDMI girişimiz var. 2.1. Şurada 2 tane USB girişimiz var. Bunlar 5 GB veri transferi olarak belirtilmiş. Yani USB 3.0 olarak diyebiliriz. Burada bir Type-C girişimiz var. Bu da yine 3.0 hızlarında. Aynı anda bu Type-C girişinden laptopu şarj edebiliyorsunuz da. Diyelim ki güçlü bir şarj aletiniz var. Telefon şarj aletiniz. Type-C. Buradan şarj edebiliyorsunuz. Şurası zaten normal kendi şarj yuvası. Ön kısmı bu şekilde. Sol tarafına bakalım. Burada bir adet sanırım hava çıkış ya da giriş kanalı var. Muhtemelen çıkıştır burası. Burada yine bir USB portumuz var 3.0. Burada da Ethernet girişimiz var şu şekilde. Sanırım şurada da 2 tane ışık var. Bunlar şarjdayken ya da çalışırken uyarı ışıkları olabilir. Ve şurada bir adet kulaklık jackımız mevcut. Altına bakalım. Altı çok sade. Hiçbir şekilde bir etiket, herhangi bir şey yok. Hoşuma gitti. Burada büyük bir hava giriş kanalı var. Çok güzel yapmışlar. Hatta şurasına bir yükseklik yapmışlar. Kolay kolay burası kapanmaz. Tabii ki kucağınıza almazsanız. Ki laptopu asla kucakta kullanmayı tavsiye etmiyorum. Özellikle bu tip laptoplar da bu çok önemli. Çünkü ısınabilen laptoplar, güçlü laptoplar. Bunları mutlaka masanın üzerinde kullanın. Şu tasarım dediğim gibi çok hoşuma gitti. Güzel. Şurada da bir ayağı var. Şurada da bayağı bir boşluk kalıyor altında. Şurada bir hoparlörü var. Ve şurada bir hoparlörü var. Böyle çok kibar deliklerle göstermişler. Evet. Dış görünüşü bu şekilde. Sade. Bir oyuncu laptopu gibi o kadar şaşalı vesaire değil. Ama çok hoşuma gitti. Sade olması çok hoşuma gitti. Evet, şimdi açalım. Yani şöyle tek elle açabiliyorum ben aslında. Hani yorumlarda açılamıyor falan gibi demişler ama açılıyor. Şuradan şöyle yapalım. Ekranda çıksın komple. Şunu alalım. Evet, burada bir AMD Ryzen 7 etiketimiz var. GeForce RTX etiketimiz var. 165 Hz yenileme hızı olduğundan bahsetmiş ekranın. Ve o ses sistemi olduğundan bahsetmiş. Şurada bir Victus yazımız var. Klavyesi bakalım şöyle. Güzel. Yani herhangi bir sıkıntı bir durum yok. Gayet sağlam duruyor. Şu numerik kısmın olması çok iyi. Çünkü ben bu kısmı kullanıyorum. Onun haricinde şu kısımda da hoparlörler var. Çok kibar böyle şöyle yakınlaştırayım hatta. Çok küçük delikler halinde yapmışlar. Gayet güzel gözüküyor. Evet. Mousepad'i güzel. Şöyle ortalı olması hoşuma gitti. Elinize dokunmuyor kolay kolay.
Şu tuşları sanırım altta bu şekilde. Evet. Tuşları içerisinde gizli. Laptopun görünüşü bu şekilde. Gayet sade, kibar. Bir de şu kısmı gösterelim. Burada bir kameramız var ve bu kapanıp açılabiliyor anladığım kadarıyla. Evet. Bakın şöyle yakından. Şu an kapalı. Hop, şu an açık. Kapattığınızda önüne beyaz bir tabaka geliyor. Şu anda açtık. Bu özelliğin olması çok iyi olmuş. Yeni laptopların çoğunda artık bu şekilde yapıyorlar zaten. Şimdi tamam arkadaşlar. Bundan sonra laptopun bir de şarj aletini inceleyelim. Laptopun şarj aleti bu şekilde. Yani büyük gözüküyor ama aslında çok kalın değil. Yani aşağı yukarı bir yarım kilo var. Bu arada laptopun ağırlığı 2 kilo 300 gram. Bu şarj aleti de muhtemelen bir yarım kilo civarında. Hani 600-700 gram da olabilir. Aşırı kaba değil yani. Fena değil. Bu şekilde diğer kablosu da burada. Şimdi laptopu açacağız arkadaşlar. Ve Windows yükleme işlemine geçeceğiz. Öncelikle tabii ki bir Windows 11 yükleme USB'si hazırlayacağız. Ondan sonra USB üzerinden Windows 11'i yükleyeceğiz beraberce. Videoya devam edelim şimdi. Arkadaşlar tarayıcıya Windows 11 yükleme aracı yazalım. Karşımıza ilk çıkan Microsoft linkine tıklıyoruz. Burada 3 adet seçenek çıkıyor karşımıza. Ama biz Windows 11 yükleme medyası oluşturmayı seçeceğiz. Şimdi indire tıklıyoruz. Ve indirilen Media Creation Tool isimli dosyayı yükleyelim. Burada biraz bekletiyor. Daha sonra dil ve sürümü seçin geliyor. Buradan Türkçe ve Windows 11'i seçiyoruz. Zaten otomatik seçili. Ellemeseniz de olur. İleri USB flash sürücü seçiliyor. Burada USB flash sürücüyü takmanız gerekiyor. Daha önceden de takabilirsiniz. Taktıktan sonra sürücü listesini yenilediğinizde orada göreceksiniz zaten. İleri diyerek yüklemenin bitmesini bekleyeceğiz. Bu kısımda 15-20 dakika bekletiyor. USB belleğinizin hızına göre bu değişir. Ben videoyu hızlandırarak ilerliyorum. Şu anda %99 oldu gördüğünüz gibi ve %100 son diyoruz ve USB belleğimizi güvenli olarak çıkartıyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Laptopumuzun fişini takalım. Yüklemeye başlamadan önce laptopun fişini takalım arkadaşlar. Bayağı kalın bir kablosu var bu arada. Etli kalın bir kablosu var. Evet. Herhangi bir ışık vesaire var mı diye bakın. Evet, burada tam bu şarj portunun yanında bir şurada bir ışık var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz şu anda? Şurada kırmızı yanıyor bakın şu kısımda. Evet arkadaşlar, USB'yi hazırladık. Bu evde bulabildiğim herhangi bir USB, boş bir USB. Minimum 8 GB bir USB'niz olması lazım. Bu 16 GB USB. Bu muhtemelen 2.0 bir USB'dir. Yani 3.0 hızlarında olan bir USB olursa daha iyi olur aslında. Daha hızlı yüklersiniz Windows'u. Ama yoksa da standart bir USB ile Windows yüklemesini yapabilirsiniz. Bunu takalım öncelikle. Laptopa takıyoruz bunu. Evet. Laptopu başlatacağız ve ilginç olarak bunun açma kapama tuşu böyle ayrı bir yerde değil. Bu klavyenin içerisinde, hatta bilmeyen bulamayabilir bile. Şurada. Tek sefer basıyoruz. Ve ESC'ye basıp çekiyoruz açılma esnasında. BIOS ayarlarına gireceğiz. USB'den başlat seçeneğini seçeceğiz. Evet. Gözüküyor mu ekran? Gözükmüyor muhtemelen. Artık şöyle çalıp yapacağız size göstermek için daha detaylı hatta. Sanırım şu an gayet iyi gözüküyor. Şu an bakalım burada System Information, System Diagnostic, Boot Menü, BIOS Setup, System Recovery. Arkadaşlar F9'a basalım biz burada. Boot menüye girelim. Evet. Birincisi hard diskten bahsediyor. İkinci de USB'den bahsediyor. Yani burada ne demek? USB'den laptopu başlat. Çok kolay.
Şimdi Enter yapacağız ve taktığımız USB'den bu laptop başlayacak. Hiçbir ayarla oynamanıza gerek yok. Yani BIOS ayarlarına girip oradan normalde yapmamız gereken şey neydi? BIOS ayarlarına girip USB'yi birinci konuma çıkartmaktı. Laptop direkt USB'den başlasın diye. Ama bu laptopta ona gerek kalmıyor. Direkt ESC'ye basılı tutarak başlatıyorsunuz. Sonrasında boot menüye giriyorsunuz. Boot menüden de ikinci seçenekteki USB'yi seçiyorsunuz. Hepsi bu kadar. Şu an direkt laptop USB'ye bağlandı ve Windows kurulumu başladı. Tabii şu anda ekranın parlaklığı çok iyi değil. Çünkü içerisindeki driverlar yüklü değil. Bunlar yüklenecek. Arkadaşlar şimdi laptopu kapattım. Tekrar açıyorum. Yine ESC tuşuna basıyoruz. Başlangıç menüsüne ulaşmak için ESC'ye basıyoruz. Ola ki pratik bir şekilde USB'yi tanıtamazsanız eski usul BIOS ayarlarına girip USB'yi birinci kısma koymanız gerekiyor. Bunu da göstermek istedim. Hani biz bu laptopta bunu kullanmayacağız. Sadece göstermek için yapıyorum şu anda bunu. Bu menüyü açtıktan sonra burada BIOS setup'a giriyorsunuz. F10'la girdikten sonra burada HP'nin BIOS'u bu şekilde. Yani farklı bilgisayarlarda, laptoplarda da aynı bu şekilde yapabilirsiniz. BIOS'u açıyorsunuz. BIOS'a girme yöntemleri her laptopta farklı olabilir, her markada. F8'de giren var, F2 ile giren var. Yani onu bakarsınız BIOS'a nasıl girilir diye. BIOS'a girdikten sonra burada boot opsiyon var bakın. Şimdi burada boot opsiyona girdikten sonra sıralama şurada bakın. Şurada. Bakın. Burada bir sıralama var. Bu sıralamaya göre normalde laptop açılır. Şimdi USB bu altta. Bunu birinci sıraya koymanız gerekiyor ki sizin laptopunuz USB'den başlasın. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Burada söylüyor bakın. F5 ve F6'ya basarak yukarı aşağı oynatarak yapıyorsunuz. Deneyelim. Bakalım F5. F5'e bastık, aşağı indi. O zaman F6'ya bastık, şu an birinci sıraya geldi. Bu şekilde kaydedip çıkıyorsunuz. Çıkarken de şurada Exit'a geliyorsunuz. Birinci seçenekte ne diyor? Save, Change and Exit. Yani kaydet ve çık. Bu şekilde çıktığınız zaman USB'yi birinci sıraya koymuş oluyorsunuz ve artık laptopunuz birinci sırada USB'den açılır. Ve daha sonraki her Windows açılışında eğer burada bir USB takılıysa laptop direkt USB'den başlar. O yüzden o seçeneği öyle bırakmamanız gerekiyor. Daha sonra düzeltmeniz gerekiyor. Ama biz bu laptopta bunu hiç kullanmayacağız. Şimdi burada hiçbir şey yapmadan o ayarları kaydetmeyeceğiz. Ignore, Change and Exit. Yani değişiklikleri görme ve çık diyoruz. Evet. Kaydetmeden çıktık şu anda. Tekrar ESC'ye basarak yine aynı menüye geleceğim şu anda. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam edelim. Dil Türkçe, saat ve para birimi Türkçe. Ben olduğu gibi bırakıyorum burayı Türkçe olarak. İleri diyorum. Klavye ve giriş yöntemi Türkçe Q. Doğru. Devam ediyorum. Burada iki seçenek çıkıyor karşınıza. Windows 11'i yükle ve kişisel bilgisayarım onar. Biz tabii ki Windows 11'i yükleyeceğiz. Çünkü hiçbir şey yüklü değil bunun içerisinde. Burada önce bunu kabul ediyorsunuz. Şuraya tıklayarak. İleri diyelim. Şimdi burada Windows ürün anahtarını istiyor. Tabii ki şu an henüz ürün anahtarımız elimizde yok. Daha sonra satın alabilirsiniz. Ya da orijinal bir Windows'unuz varsa onu da yükleyebilirsiniz. Ama şu an için henüz ürün anahtarı elimde olmadığı için burada ürün anahtarım yok seçiyorum. Daha sonradan bir ürün anahtarı yükleyebiliriz buna. Evet, şimdi burada hangi Windows 11 yüklemek istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Windows 11 Home mu? Single Lang mı? Education mı? Pro mu? Yani biraz araştırdım bunu. Pro yükleyenlerde bazılarında sorun çıkabildiğinden bahsetmişler. Yani en stabil çalışanı Windows 11 Home olduğunu öğrendim. Yani Pro yükleyip de sorunsuz çalışan da olabilir tabii ki ama ben Windows 11 Home yükleyeceğim. Evet, ileri diyoruz buradan. Lisans koşulları çıkıyor. Burada kabul et diyelim. Lütfen bekleyin. Diskler aranıyor. Yine önemli bir noktaya geleceğiz burada. Bayağı bir içerisinde disk oluşmuş. Yani orijinal kendisi bu şekilde geldi laptopun. İçerisinde birçok bölüm oluşturmuşlar. Bölüm 1,
HP Tools diye bir bölüm var burada. Bölüm 3 918 GB. Serbest bırakılmış alan. Bölüm 4 var. Serbest bırakılmış alan. Bir sürü alan bırakmışlar serbest. Bunları hepsini sileceğiz arkadaşlar. Yani şu HP Tools'u bırakabiliriz. Hani bir zararı olmaz. Ama zaten şu en alttaki USB. Bizim kendi taktığımız USB. Onu ellemeyeceğiz. Şimdi şunları bölümü sil diyoruz. O gitti. Şurada 260 MB serbest bırakılmış bir alan var. Bunu silebiliyor muyuz? Silemiyoruz. Şuna bakalım. Şunu da silelim. Tamam. Şuna tekrar bakacağım. Silinebiliyor mu? Hayır. Bunu elde etmiyor. Evet. Şu alttaki serbest bırakılmış alana bakalım. Bu zaten bunu az önce yaptık. Şurada 30 GB'lık bir bölüm 2 var. Boşta duruyor. Bunu da sileceğiz. Evet, o da gitti. Ne kaldı geriye? Şu zaten USB alttaki. Şuna bakalım. Bunu sildirmiyor. HP Tools'u silmeyelim dedik. Bunu da sildirmiyor. Tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle bu ayrılmamış alan 949 GB ayrılmamış alan diyor. Bunu önce oluşturmamız gerekiyor. Bu ayrılmamış alan dediği zaman yani diyelim ki Windows'u kurdunuz ve burada ayrılmamış alan olarak bir şeyler bıraktınız. Windows'ta onu göremezsiniz artık. Windows tanımaz. Dolayısıyla şimdi bu 949 GB'lık alanı önce oluşturalım. Şurada oluştura basıyorsunuz. Olduğu gibi uygula diyorum. Hiç ellemiyorum. Bekleyelim. Şimdi onu oluştursun. Evet. Oluşturdu. Tabi burada otomatikman farklı şeyler de kendisi oluşturdu. Onları hiç ellemeyeceğim. Şimdi bizim bakın 949 GB'lık alanımız ne oldu? Birincil oldu artık. Ayrılmış bir alan ve birincil oldu. Şimdi bunu ben yani sadece Windows'umu 1 TB'lık bir SSD hard diske kurmak istemiyorum. Ben genelde alıştığım sistem hard diski bölerim. Bir kısmını yedek dosyalarımı koyarım. O şekilde kullanırım. Çünkü Windows için gerekli değil. Yani normalde bir Windows 11 için gereken minimum hafıza ne kadar? 64 GB. 64 GB'lık bir hafıza minimum olarak Windows 11'e yetiyor. Tabii ki bunu bu kadar düşük bize ayırmayacağız ama deneyelim. Şimdi bakalım bu bölümü genişlet diyeceğiz ve böleceğiz. 2'ye böleceğiz. Şimdi 2'ye bölerken benim için şurada megabayt cinsinden yaz demiş. Hatta şunu da silelim. 250 1000 megabayt yani 250 GB. Normalde dediğim gibi Windows 11 minimum 64 GB yer ister. Biz buna Windows 11'e 250 GB yer ayıracağız. Kalan kısmında yedek dosyalarımızı koymak için ikinci bir disk oluşturacağız. Bu şekilde uygula diyorum arkadaşlar. Bekleyelim şimdi. Onu bölecek. Evet. Şimdi bakın ne oldu burada. 244 GB'lık bir birimimiz oldu. Ve bu birincil olarak gözüküyor. Ve ayırdığımız kalan kısım 705 GB'lık kısımda ayrılmamış alan olarak gözüküyor. Şimdi bu ayrılmamış alanı böyle bırakırsanız, şimdi Windows'u şuna kuracağız bakın. Şunun içine. 244 GB'lık bölünmüş kısma Windows 11 kuracağız. Bu şekilde direkt ileri dersek ne olur? Windows kurduktan sonra yedekte bıraktığımız 700 GB'lık kısmı göremeyiz bilgisayarımın içine girdiğimizde. Sadece Windows'un kurulu olduğu kısmı görürüz. Bu çok yapılan bir hata. Bu önemli. Burada bu 705 GB'lık kısmın üstüne geliyoruz. Bunu oluşturuyoruz. Bölüm oluştur. Uygula diyoruz ve oluşturuyoruz. Bekliyoruz. Evet. Şimdi bakalım ne oldu? 244 GB birincil tamam. 705 GB birincil tamam. Yani iki tane şu anda elimizde parça var. Yani genelde hard diski ikiye bölerler. Şimdi 1 TB'ı ben ikiye bölsem, hani 450 GB olarak bölsem gerek yok. Atıl olarak Windows'un yüklü olduğu kısımda bir boşluk oluşacak. Ama ben onu bölerek yedek dosyalarımı koyup orada saklıyorum yedek kısımda. Ve ileride bir sıkıntı olduğu zaman diyelim Windows çöktü. C'deki Windows'unuz çöktü. Bu sefer yedekteki dosyalarınızda bir şey olmuyor. Sadece Windows'un olduğu kısım çöküyor. Ve yedekteki dosyalarınızı kullanarak tekrar Windows'u kurabilirsiniz. Ya da yedekteki dosyalarınız kaybolmamış olur. Bu şekilde bu 244 GB'lık alanı seçip ileriyi tıklayarak devam edeceğiz. Ve burada ileri diyoruz.
Yüklemeye hazır diyor. Windows 11 Home'u yükle. Hiçbir şeyi saklama. Aynen öyle. Yok et her şeyi ve yükle. Yükle diyoruz arkadaşlar. Windows 11 yüklemesi başlıyor bu şekilde. Şimdi bu USB'nin hızına vesaireye göre değişir buradaki yükleme hızı. Bu kısım şu an %6'da. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi herhangi bir USB'yi geri çıkartmaya gerek kalmadan laptop kendisi işlemlerini yaparak Windows kurulumunu neredeyse tamamladı. Neden USB çıkartmaya gerek kalmadı? Çünkü USB'yi biz birinci sıraya BIOS'tan koymadık. Öyle kaydetmedik. Sadece bu seferlik USB'den başla seçeneğiyle başladık. O yüzden USB'yi ne zaman çıkartacağım, çıkartmayacağım öyle bir sorun yok bu laptop için. Şimdi devam edelim bu aşamada. Bu doğru ülke bölge mi? Evet, Türkiye doğru ülke bölge bizim için. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet dedik. Türkçe Q klavye. Devam ediyoruz. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz? Atla. Yani gerekirse daha sonra eklersiniz. Bir ağ bağlayalım diyor şimdi burada. Şimdi bu kısım biraz önemli. Çünkü bu laptopun Wi-Fi aygıtı kurulu gelmiyor muhtemelen içerisinde. Ve dolayısıyla Wi-Fi'ye direkt bağlayamayacağız. Bunu nasıl aşacağız bu durumu? Ya burada bir kablo takacağız. Ethernet kablosu takacağız. O şekilde devam edeceğiz. Ya da telefona bunun Wi-Fi driverlarını indirip telefonu laptopa bağlayarak telefonun içindeki indirdiğimiz Wi-Fi driverlarını buradan sürücü yükle seçeneğinden yükleyeceğiz. Şimdi biz nasıl ilerleyeceğiz bakalım. Evet, tüm bunların yanı sıra bir de komut sisteminden giriş yapılabiliyor bu ekranı atlamak için. Onu deneyelim. Burada Shift artı F10 yapıyorsunuz. Komut sistemi açılıyor. Burada büyük harfle OOB diyecektik ki klavye çalışmıyor. O zaman demek ki henüz klavyenin driver'ı yüklü olmadığı için çalışmıyor. Bu şekilde de olmadığını anladık. O zaman ne yapacağız? Dediğim gibi kablonuz varsa direkt kabloyu takarak bu aşamaya geçebilirsiniz. Şu an benim olduğum yerde kablo olmadığı için bir şekilde Wi-Fi ile bunu halletmem gerektiği için o zaman USB ile yükleme yöntemini kullanacağım. Dolayısıyla farklı bir bilgisayarda Wi-Fi driverlarını, bu laptop için olan Wi-Fi driverlarını indirip bulup USB'ye yükleyeceğiz ve buradan yükleyeceğiz. Arkadaşlar, HP driver indir yazarak HP'nin kendi sitesine giriyoruz. Burada direkt dizüstü bilgisayar seçeneğini seçtim ben. Bu kısma direkt laptopun model numarasını yazarak devam edelim. İşletim sistemi olarak direkt Windows 11'i veriyor zaten. Buradan en alttaki Windows 11 seçeneğini seçtik. Buradan sürücü ve ağa giriyorsunuz. İhtiyacımız olan sürücü MediaTek kablosuz LAN sürücüsü. Bunu indirin. HP burada kendi indirme aracını kullandırtıyor. Evet, yükleme tamamlandı şu anda. Klasörü aç diyoruz oradan ve oradan dosyamızı alıyoruz arkadaşlar. Dosyamızı direkt USB belleğin içine atalım. Burada önemli bir nokta var. USB belleğin içine attığımız dosya açık halde değil. Bunu yükleme yapacağımız bilgisayara taktığımızda bu dosyayı görmeyebilir. O yüzden bu dosyayı kurmamız gerekiyor. Direkt üstüne tıklayarak kurulum yapalım ve kurulumu USB'nin içine yapacağız. Yani USB'nin içine açılması lazım onun içindeki driver'ların. USB sürücüsünü seçip devam diyelim. Exe dosyasını USB'nin içerisine kuralım.
bitmek üzere. Evet, bitti. Şu an gördüğünüz gibi USB'nin içerisine o egzoz dosyası açıldı ve işlem tamamlanmış oldu. USB'mizi güvenli olarak çıkartabiliriz şimdi. Evet arkadaşlar, Wi-Fi driver'ını USB'ye yükledik. Şimdi USB'mizi takalım. Windows yüklü USB'yi çıkartalım yerinden. Artık buna gerek kalmadı. Bu USB'yi takalım şimdi. Evet. Şimdi burada sürücü yükle diyeceğiz. Bakalım bilgisayar. Burada bakın bunları gördü. USB'yi tıklıyoruz. Direkt klasörü seçtiğim içerisinde zaten otomatik olarak bulur muhtemelen driver'ı. Bakalım bulacak mı? Arıyor şu anda. Bakın buldu. Güzel bir gelişme oldu. Buradan Ethernet bağlı değil ama Wi-Fi'leri görmeye başladı. Şimdi buradan kendi Wi-Fi'mize bağlanacağız. Şu 5G buna bağlanalım. Evet, şifremizi girdik. Şifreyi bilmiyordum, ona baktım. Şimdi sonraki diyelim. Bağlandı. Zaten bu bağlandığı için direkt burada sonraki butonu çıktı. Yoksa çıkmıyordu. Yani gerçekten gıcık bir durum. Burada böyle kalıyorsunuz. Yani bu aşamayı geçmeniz için burada mutlaka bir işlem yapmanız gerekiyor. Kablo olmadığı için yakınımda ben de bu şekilde USB üzerinden driver yükleyerek çözdüm sorunu. Sonraki deyip devam ediyoruz. Gerçekten hiç bilmeyen insanlar için zor bir işlem Windows yüklemek. Umarım bu video size bu noktada çok faydalı olur. Evet, sanırım Windows ekranı gelecek birazdan. Windows güncelleştirmeleri denetleniyor diyor şu anda ve bekletiyor. Muhtemelen biraz sürecek bu işlemler. Ben videoyu ara ara kesip devam ettireceğim. Güncelleştirmeleriniz devam ediyor. Bundan sonrasını bize bırakın diyor Windows. Güncelleştirmeniz yapılıyor. Bu biraz vakit alabilir. Lütfen kişisel bilgisayarınızı kapatmayın ve prizden çıkartmayın. Evet, bu bayağı uzun sürecek gibi. Şu an %0'da. Arkadaşlar işlem %96'da. Henüz bitmedi ama bitmek üzere. Evet, yükleme neredeyse bitmek üzere. %98 oranında tamamlandı diyor şu anda. %100 oldu. Yaklaşık 1 saatinizi alıyor tabii ki bu işlemler. Evet, şu anda sanırım kurulum işlemleri bitti. Microsoft deneyiminizin kilidini açın diyor. Ve bu aşamayı geçemiyorsunuz da ilginç olarak. İlla bir Microsoft oturumu açtıracak bizi. Evet. Oturumu açıyoruz mecburen. Arkadaşlar bu kısımda videoyu keserek ilerleyeceğim. Evet. Nihayet laptopumuza ulaşabildik. Çok şükür. Evet. Windows 11'imiz yüklendi arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar hemen laptopa bir mouse takıyorum. Daha rahat kullanmak adına. Evet. Şimdi burada Windows Update'e bir girelim. Evet, şuradan. Ben de Windows 11 ilk defa yükledim. Daha önce Windows 10 kullanıyordum. Kişiselleştirden girilebiliyor. Şurada Windows Update var. Burada bakarsak bayağı bir güncelleme var bakın. Bütün driverların güncellemeleri burada. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Tümünü indir ve yükle diyeceğiz. Kısa ve öz. Tümünü indir ve yükle. Bütün update'lerin hepsini yapacaksınız önce. Laptop bir kendisine gelsin. Tüm driverları yüklesin. Her şey yerine otursun. Bu biraz buradan yüklesin bunları. Hemen yeniden başlatmayacağım. Aygıt yöneticisine bakalım. Evet. Şuradan yapınca zaten çıkıyor karşınıza. Burada zaten muhtemelen evet. Bakın şurada ünlem işareti çıkan aygıtlar yüklenmemiş demektir. Şu an için bir tane var. Demek ki bayağı bir yüklemiş hepsini. Hiçbir şey kalmamış yani. Bir bakalım şöyle bir. Şunu zaten biz yükledik. Ağ bağdaştırıcısını. Görüntüye bakalım. Ekran kartı var mı? Var. Nvidia GeForce
4060 var. Yani zaten ilk kurulum esnasında kendini güncelleştirdi laptop. Bir tane kalmış. O da muhtemelen buradaki güncelleştirmeleri yaptıktan sonra düzelecektir. Şu an bakın burada yüklüyor. Burada bayağı bir yüklesin, bitirsin, sonra yeniden başlat yapacağız. Tekrar yükleyip bitirene kadar bu işlemi yapacağız. Buradaki bütün yüklemeler şu an tamamlandı ve yeniden başlatmayı bekliyorlar. O yüzden yeniden başlatacağım şimdi. Şimdi yeniden başlat diyoruz. Evet, laptopumuz tekrar açıldı. Arkadaşlar öncelikle ben buna bir Chrome yükleyeceğim. Hatta şuradan tekrar bir update'e bakalım. Windows Update'e nedir durum? Güncelleştirmeleri denetle diyoruz burada. O bir yandan onu yaparken Chrome yükleyelim buna. Kabul ediyoruz. Her şeyi kabul ediyoruz zaten. Chrome yazıyorum. Google Chrome web tarayıcısı. Chrome indir diyoruz arkadaşlar. Bir yandan şeye bakalım. Windows Update'e. Evet, şu anda güncellemeler tamamlanmış durumda arkadaşlar. Güncelsiniz diyor zaten. Burayı kapatalım o zaman. Hatta bir aygıt yöneticisine tekrar bakalım şuradan. Var mı bir şey? Evet, şurada bilinmeyen bir aygıt var. Bunu sağ tıklayarak sürücüyü güncelleştir diyeceğim. Otomatik ara. Sürücü güncelleştirmeniz başarıyla tamamlandı diyor. Nvidia Platform Controller diyor. Tamamdır o zaman. O da gitti. Şu anda gördüğünüz gibi bütün sürücüler sorunsuz. Hiçbirinde ünlem işareti yok. Hiçbir sorunumuz yok arkadaşlar. Kapatıyoruz. Fazla karıştırmaya gerek yok. Hele şükür Chrome'umuz açıldı. Bırakalım şimdi bir oturum açmayı vesaire. Tamamdır. Şimdi ilk önce bir WinToys diye bir uygulama var. Bunu yükleyeceğim. Bilgisayardaki donanımları görebilmemiz için güzel bir uygulama. Arkadaşlar WinToys uygulaması yüklendi. Şuradan açalım. Bu uygulama şöyle. Buradan direkt detaylıca bilgisayarın özelliklerini görebiliyorsunuz. Sistem Victus by HP Gaming Laptop 16. Ekran kartı Nvidia GeForce RTX 4060. Depolama 247 GB demiş. Bölmüştük çünkü. İşlemci AMD Ryzen 7840 HS. Hafıza 32 GB RAM var. Windows 11. Tamam, herhangi bir sorun yok. Zaten detaylıca buradan görebiliyorsunuz bakın. Bir de şeyi yükleyelim. Asıl HP'nin kendi bir programı var. HP Omen diye. HP Omen Gaming Hub. Bunu yükleyeceğiz arkadaşlar. Buradan bilgisayarın tüm sıcaklığını, ekran kartının sıcaklığını ve daha detaylı birçok özelliği görebilirsiniz. Evet, şuradan Windows'a indir diyor. Omen Gaming Hub. Microsoft Store'un içerisinde indireceğiz. Buradan al diyoruz. Yüklensin bir yandan bu. Arkadaşlar HP Omen Gaming Hub yüklendi. Onu açıyoruz şimdi. Bu arada bu uygulamayı yükledikten sonra açıyorsunuz. Tekrar içinde bir güncelleme oluyor. Onu da yapın. Yoksa tam düzgün çalışmıyor. Uygulamamız bu. Burada şu kısım var. Şuradaki. Buraya girdiğimizde zaten burada RAM'ın kullanım derecesini gösteriyor. Şurada RAM miktarını gösteriyor. Ne kadarını kullandığını gösteriyor. Şurada işlemci sıcaklığını görüyorsunuz. 48 derece. Şurada ekran kartı sıcaklığını görüyorsunuz. 45 derece. Yani bayağı detaylı olarak tüm detayları laptopla ilgili görebiliyorsunuz burada. Ondan sonra şurada performans kontrol var. Buraya tıklayalım. Burada da şurada fan ayarı var. Bakın şu an otoda. Bunu max'a alabilirsiniz. Ya da otomatikte kalabilir. Max'a aldığımda şimdi fan sesine bakın. 2300 RPM'di. Şimdi 5100 RPM'e kadar çıktı. Şu an sesi de duyuyorsunuz muhtemelen. Tekrar otoya koyuyorum onu. Evet. Ayrıca şurada Eco, Balanced, Performance diye 3 tane seçenek var. Anladığım kadarıyla Balanced'da laptop daha dengeli çalışıyor. Performansa koyduğunuzda devamlı fanlar çalışıyor. Daha böyle bir devamlı oyun modunda oluyor laptopunuz. Eco'da pek oyun oynatmıyor diye biliyorum Eco modda. O yüzden standart Balanced ayarında kalsın. Bu arada Türkçesi var mı yok mu bakmadım da hatta. Bir bakayım. Yani bu uygulamaya Türkçe koymamak da yani gerçekten bir ayıp olmuş. Dediğim gibi burası orta ayarda kalıyor. Ben bu şekilde kullanacağım. Yani bu sefer performans aldığınızda devamlı fan daha yüksek hızlarda çalışıyor. Hiç gerek yok. Şurada Lighting bölümü var. Buraya tıkladığınızda da klavyeyi görüyorsunuz. Şu an şöyle bir bakalım klavyeye. Bakın. Görebiliyor musunuz? Fn ve
F4 bastığınız zaman kapatılıyor. Tekrar Fn F4 yaptığınızda açılıyor. Ve bunun burada renk ayarları var. İstediğiniz renge koyabilirsiniz. Mavi diyelim mesela. Apply diyorsunuz. Hop, burası maviye dönüyor gördüğünüz gibi. Hatta diğer renkle diyelim. Kırmızı, Apply. Yeşil diyelim. Sarı. Kırmızı. Ben beyaza koyayım şimdilik. Daha sonra burada bayağı bir ayar var. Bayağı bir ayarlama var burada. Karıştırılabilir. Devam edelim. Şurada grafik switcher var. Anladığım kadarıyla tabii siz de araştırırsınız. Burada iki tane seçenek var. Bu hibritte hem işlemcinin kendi dahili içinde ekran sürücüleri var. Hem onu kullanıyor hem de 4060 yani 4060 Nvidia 4060 ekran sürücüsünü kullanıyor. İkisini dengeli şekilde kullanıyor. Ama şu Discrete'e koyarsanız burada daha çok Nvidia GeForce 4060 ekran kartını kullanıyor. Şu hibritte dursun, dengeli kullansın şu anda. Oldu, standart bu şekilde açıldı zaten. Ondan sonra şurada Network Booster var. Burada da ne var? Açılıştaki programlar var. Buradan bunlarla ilgili düzenleme yapılabilir. Uygulama bu şekilde. Yani daha detaylı şeyler var burada. Bakın bir sürü seçenek var. Ama ben hani ona oyunla ilgili seçenekler. Bizim için en önemli kısım şu Victus Laptop kısmıydı. Bunu kapatıyorum. Arkadaşlar ufak bir şey eklemek istiyorum. Direkt şuradaki şu tuşa basarak Omen Gaming Hub'a girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kısa yol tuşu var orada. Sonuçta bir oyuncu laptopu bu. Bunu kapatıyorum. Bir de şu masa üstüne simgeler eksik bakın. Bilgisayarım ve kullanıcı dosyaları simgesi yok. Bunu ben normalde eklemeyi denedim ama olmadı. Çünkü Windows etkin değildi. Windows anahtarına girmemiştik. Biraz önce ben Windows anahtarına girdim ve şu an Windows ürün anahtarı etkin. Şimdi şöyle şu sağ tuşla kişiselleştire giriyorsunuz. Burada temalara giriyorsunuz ve şurada altta masaüstü simge ayarları var bakın. Bu daha önce denediğimde kapalıydı. Çünkü Windows ürün anahtarı etkin değildi. Ürün anahtarına girdikten sonra burası açıldı. Şimdi buna tıklayalım. Evet, şöyle bir ekran geliyor. Burada en çok kullanılanlar zaten bilgisayarımdır ve kullanıcı dosyalarıdır. Bir de çöp kutusudur. Şu diğer ikisine gerek yok. Uygula ve tamam diyoruz. Çıkıyoruz. Evet, buraya şu anda geldi. Sıralayalım bunları. Evet. Bilgisayarım, kullanıcı dosyası ve çöp kutusu. Daha önce şu bilgisayarım burada yoktu. Alttan giriyordum çünkü. Direkt buradan görebilirsiniz bilgisayarım kısmını. Ve kullanıcı dosyaları da burada. Bu da böyle ek bir bilgi olsun. Bu arada bilgisayarın hard disk durumuna bakalım. Bölmüştük onu. Bakın ne yaptık biz? 250 GB Windows için ayırdık. Yani C için. Ve şu anda 186 GB boş diyor. Şu kadar boşluğu var. Bolu boluna bu buna yeter. Yani buraya gidip de 400-500 GB Windows'a koymanın bir anlamı yok. 250 GB fazla bile oldu aslında. 200 GB da konulabilirdi. 200 GB yeterliymiş aslında. Daha sonradan bu aslında bilgisayar yönetimi kısmı var. Oradan girip tekrar bunu küçültebilirsiniz yani aslında. Küçültüp yeni bir birim oluşturabilirsiniz. Şu birime ekleyebilirsiniz. Bu da ikinci birimimiz. 705 GB'lık boş birim. Bunu ben yedek depo olarak kullanacağım. Buraya yedek dosyalarımı aktaracağım. Şu da HP Tools denen bıraktığımız dosya. Bunda yani şöyle bir kontrol ettim ama çok da içlerinde bir şey yok aslında. Aslında şu driverların hepsi bunun içinde olsaymış biz gidip ayrıyeten bir bilgisayardan wireless driver'ını yüklemek zorunda kalmazdık. HP burada yani neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum. Burada HP Tools'un içinde tüm driver'ların olması lazım. O zaman bizim dışarıdan yok USB'den dosya aktarmamıza ya da ne bileyim Ethernet kablosu takmamıza herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmaz. Hemen buradan alırsınız tüm driver'ları kurulum esnasında yüklersiniz. Ama maalesef öyle olmadı. Ama önemli değil. Çözdük o sorunu. Bu kısım da bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar size göstermek için diyelim Windows kurdunuz ve bilgisayarımı açtınız. Burada C diskiniz var ve ama diğer böldüğünüz büyük kısım yok. Yani 700 GB'lık kısım yok. Buraya gelmedi. Ne yapacaksınız? Hemen panik yapmayın. Az önce bahsettiğim gibi şuradan bilgisayar yönetimini yazın.
bilgisayar yönetim yazıp buraya giriyorsunuz. Şuradan göstereceğim size. Şu ekranı büyütelim. Şuradan disk yönetimine giriyorsunuz. Girdikten sonra burada bakın disklerin hepsini gösteriyor. Şu C zaten Windows'un yüklü olduğu kısım. Şu HP Tools'u zaten ellememiştik. Şunlar sistemin kendi ürettiği kısımlar. Onları ellememiştik zaten. Şu da sistemin kendi ürettiği. Yani bizi burada ilgilendiren önemli kısımlar zaten şu ikisi gözüküyor. Şurada bakın. C ve HP Tools gözüküyor. Ama bizim burada yedek olarak açtığımız kısım gözükmüyor. 700 GB'lık. O burada hangisi? Bakın şu. 705 GB. Bu neden gözükmüyor biliyor musunuz? Sadece otomatik olarak Windows buna bir isim atayamamış. Yani diyelim buna C atamış ama buna bir isim atamamış veya atayamamış. Buradan geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz. Yani bu bilmeyi silip tekrar da yapabilirsiniz. Veya buradan geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz. Burada sürücü harf ve yolu değiştir diyorsunuz. Bakın. Ekle diyorsunuz buradan da. Karşınıza E çıkıyor. Çünkü C var. Şu HP Tools'u D olarak görmüş. Dolayısıyla buna da E kalıyor. Sıradan devam. E diyoruz. Tamam diyoruz. Bakın ne oldu? Yeni birim E oldu. Şu an bu normalde gelmiş olması lazım bilgisayarıma. Bakalım. Burayı bir güncelleyelim şöyle. Hatta şöyle yapalım. Çıkalım bir daha girelim şuradan. Evet. Bakın şu an C'miz burada ve E'miz de burada. Yani ayırdığımız büyük kısım burada. 700 GB'lık kısım. Ve boş. Yedek olarak bunu kullanacağız. Arkadaşlar sizin kurulumunuzdan sonra da eğer ayırdığınız birim gelmezse gösterdiğim yöntemle onu tekrar aktif edersiniz. Hepsi bu kadar. Şimdi son bir işlemim kaldı laptopta. Yani laptopta anlatacak çok şey var aslında ama benim için önemli olan şey, şimdi bu laptopu yeni aldım. Sıfır bir laptop, kutusundan açtık beraberce. Ekranında ölü piksel var mı yok mu? Bunun testini yapacağız şimdi. Şimdi Google'ı açalım gene. Ekran piksel testi diyelim. Zaten burada direkt piksel testi olarak ilk sırada çıkıyor. Açıyoruz bunu. Ölü piksel test sayfasını açıyoruz. Tabii ki reklam çıkıyor. Kapatıyoruz. Testi başlat diyoruz. Tam ekrana geçiyoruz. Evet. Şu an gördüğüm kadarıyla hiçbir şey yok. Bir tekrar siyaha gelelim. Bakın burada eğer ekranda ölü piksel olsaydı burada şöyle ara ara bazı yerlerde beyaz pikseller olabilirdi. Özellikle bu siyah olan da çok belli olur. Diyecektim şurada bir şey var mı? Tozmuş. Korktum bir an. Siyahta herhangi bir piksel sorunu yok. Gayet güzel. Ölü piksel yok yani arkadaşlar. Beyaza bakalım. Beyaz da gayet güzel. Hiçbir şey yok. Yani bir sorun olduğunda zaten farklı videolara bakarsanız burada böyle parça parça yeşil renk ya da farklı renkler olabiliyor. Nokta böyle kare şeklinde. Hiç ölü pikselimiz yok. Kırmızıda bakalım. Burada da yok. Yeşilde de gayet güzel yok. Mavide de yok. Testi bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Laptopumuzun kurulumunu yaptık. Bu yaptığımız kurulum Windows 11 kurulumu tüm laptoplar için geçerli arkadaşlar. İsteyen herkes kullanabilir. Bayağı detaylı bir video oldu aslında. Yani bu videoyu izleyip de Windows 11'i kuramayan arkadaş olmamalı bence. Gayet net ve açıklayıcı bir video oldu. Arkadaşlar laptopumuzun kutu açılımını ve Windows yüklemesini tamamladık. Bu anlattığımız kurulum işlemi, Windows kurulum işlemi tüm laptoplar için geçerli. Yani bu videoyu izleyen herkes Windows'u laptopuna kurabilir. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.